Tarihte gerçekten yaşanan ya da yaşandığı kuvvetle muhtemel olan olayları seyirciyle buluşturan ve bu yönüyle çok beğenilen Mehmet Fetihler Sultanı dizisinin son bölümünde, Bizans İmparatoru Konstantin'in, vefat eden Osmanlı Sultanı II. Murad'ın eşi Mara Hatun ile evlenmek istediğini gördük. Peki, gerçekten tarihte İmparator Konstantin Palaiologos Dragas, Mara Hatun'la evlenmek istemiş midir? Bu hususa dair günümüze ulaşabilen en önemli belgelerden biri de İmparator Konstantin'in hususi katibi, elçisi ve sırdaşı olan George Francis'in notlarıdır. Buna göre Konstantin, tahta çıkmadan önce evlendiği iki eşini de imparator olmadan önce kaybetmiştir. Konstantin, imparator olduktan sonra üçüncü bir evlilik daha yapmak istemiş ve bu evlilik içinde uzun süre kendisine denk olabilecek soylu bir eş aratmıştır. İmparator Konstantin'e, 1449 yılında Bizans tahtına çıkmasından hemen sonra peş peşe eş adayları sunulmuş ve bu evlilik adayları üzerinde uzun tartışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda, Bizans İmparatoru Konstantin ile evlenmesi düşünülen eş adayları arasında, Venedik Doçu'nun, Portekiz Kralı'nın ve Trabzon Rum İmparatoru'nun kızları da bulunmaktaydı. İmparator Konstantin'in evlilik konusunda en güvendiği kişi ise, hususi katibi, elçisi ve sırdaşı olan Francis'ti. İmparatora eş aramakla görevlendirilen elçi Francis, Osmanlı ile kalıcı barışı sağlamak için ilk iş olarak Osmanlı Sultanı II. Murad'ın dul eşi Mara Hatun'a, aracılar vasıtasıyla İmparator Konstantin adına evlilik teklifini iletmiştir. Ancak II. Murad'ın hatırasına gönülden bağlı olan Sırp despotu Brankoviç'in kızı Mara Hatun bu teklifi şiddetle reddetmiştir. Zira Mara Hatun, eşi II. Murad'ın vefatından sonra zaten bir manastıra kapanmaya karar vermişti. Daha sonra bu kararı doğrultusunda Mara Hatun, bir zaman sonra manastıra kapanarak dünyadan elini eteğini çekmiştir. Mara Hatun'dan hayır yanıtını alan imparatorun sırdaşı ve elçisi olan Francis, bu kez de Konstantin ile evlenmesi için Gürcistan kralının kızına teklif götürmüş ve imparatorun da onaylaması üzerine bu evlilik için ilk hazırlıklar başlamıştır. Bu kapsamda İstanbul'a yanında Gürcistan elçisiyle birlikte dönen Francis, Gürcü elçiyle beraber imparatorun huzuruna çıkmıştır. Bu görüşmede imparator, Gürcü elçiye, nişanlısını İstanbul'a getirmek için, Francis'i bahar aylarında bir gemiyle Gürcistan'a göndereceğini iletmiş ve prensesin yol hazırlıkları yapmasını istemiştir. Ancak bu görüşmeden sonra başlayan İstanbul kuşatması neticesinde hem devletini hem de hayatını kaybeden İmparator Konstantin, nişanlısı olan Gürcü prensesini hiç görememiş ve prenses de hiçbir zaman İstanbul'a gelememiştir. Yeni içeriklerimizden anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olarak bildirim zilini açabilirsiniz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.